Daha 17'de heyecan artmaya devam ediyor. Aras 13 bölüm sonra kardeşi Demir ile ilgili en net kanıt olan ses kaydını sonunda buldu. Bölümün yıldızı tartışmasız yine Özlem abla ve Cafer'di. Özlem abla kendini bizlere o kadar sevdirdi ki oynadığı her sahneyi şahsen ben dört gözle bekliyorum. Yetiştirme yurdunda büyüyen ve annesi ölen Cafer, çocuk aklıyla annesinden mektup beklerken gözyaşları içinde Özlem abla bu mektubu yazdı. Cafer ve Özlem ağlarken ekran başında bizler de kendimizi tutamadık. Gerçekten çok duygu yüklü bir sahneydi. Peki yeni bölümde neler olacak? Ses kaydını bulan Aras hangi bölümde kardeşi Demir'i yani Teoman'ı öğrenecek? Aras ve Leyla tamamen ayrıldı mı? Deniz ve Teoman'ın ilişkisinde neler yaşanacak? Teoman'ı bekleyen büyük tehlike ne? Şimdi sizlere bunlardan bahsedeceğim. Videoma geçmeden daha 17 final olmasın diyenler videoyu beğensin ki sayımızı bilelim. Hadi videoma geçelim. Daha 17 6.25 rating alarak zirvedeki yerini korumaya devam etti. Bana soracak olursanız sıkıcı ve durağan bir bölümdü. En başta da söylediğim gibi bölümü kurtaran Özlem abla ve Cafer oldu. İlk olarak Aras'la başlamak istiyorum. Aras kardeşini bulmak için ipuçları ararken sonunda Demir'in ses kaydına ulaştı. İşte bu ipucu bize yeni bölüm için harika bir spoiler vermiş oldu. Yaşanan bu gelişme olayların hızlanacağını gösterdi. Aras ve Teoman çok yüksek ihtimalle 15. bölümde kavuşacak. Bunu söylememin sebebi Ata Yaşat'ın yani Teoman'ın storiesinde paylaştığı bir fotoğraftı. Görmüş olduğunuz gibi 15. bölümde büyük bir kavuşma yaşanacak. Yani kardeşler bir aksilik olmazsa 15. bölümde kavuşacak ve Türkiye'yi ekrana kilitleyecek. Tıpkı İçeride dizisindeki Sarp ve Umut'un kavuşma sahnesi gibi duygu yüklü bir sahne bekliyorum. Bu kavuşmaya sebep olacak kişinin de nedense Deniz olacağını düşünüyorum. Yangın olayını Teoman Deniz'e anlatırsa Deniz bu olayı çözecektir. Aras ve Leyla ilişkisinde maalesef ipler neredeyse tamamen koptu. İlk başlarda evet Leyla haklıydı. Çünkü Aras'ın peşinde çok koştu. Aras da kardeşini aradığını hiçbir zaman Leyla'ya söylemeyince aralarındaki ilişki tam anlamıyla başlayamadı. Ancak son bölümde yaşananlar bana göre tam bir fiyaskoydu. Senaristimiz Leyla'yı öyle bir değiştirdi ki neredeyse Aras'tan nefret edecek duruma getirdi. Doğukan'la birlikte olmalar, Aras'ı kıskandırmalar derken en sonunda kolyeyi de Aras'a vererek bu ilişkiyi tamamen bitirdi. Ben şahsen bu çiftimizin ayrı kalmasına çok üzülüyorum. En başlarda yakınlaştıkları sahneler acayip seyir zevki veriyordu. Çünkü onların kimyası gerçekten tutmuştu. Doğukan'ın sahneye çıkışıyla bu büyü adeta bozuldu. Önceki videomda Doğukan'ın kesinlikle psikopat ruhlu biri olduğunu söylemiştim ve yanılmadım. Aras da Leyla'yı korumak için söylese de Leyla dinlemedi bile. İşte yeni bölümde saplantılı olan Doğukan Aras'la uğraşmaya devam edecek. Çünkü Aras ve Leyla'nın daha önce geçmişi olduğunu biliyor. Aras kardeşini bulmaya odaklanmışken Doğukan'dan yiyeceği darbeler onu sarsacak. Bunları öğrenen Leyla Doğukan'dan ayrılmak istediği zaman kıyamet kopacak. Hasta ruhlu Doğukan Leyla'ya zarar verecek. Leyla ise Aras'tan yardım isteyecek. Aras ve Teoman'ın bu sahnelerde birlikte hareket edeceğini düşünüyorum. Doğukan manyağından kurtulan Leyla büyük hata yaptığını fark edip Aras'tan özür dileyecek. Böylelikle Aras ve Leyla eskisi gibi olacak. Teoman ve Deniz ilişkisine gelecek olursak son bölümde gerçekten çok kopuklardı. Fanlar deli gibi onların sahnesinin artmasını isterken senarist bunu yapmıyor ve kısa tutuyor. Deniz'in sürekli Teoman'ı reddetmesi, dalga geçmesi artık sıkıcı bir hal almaya başladı diye düşünüyorum. Teoman kendi benliğini yavaş yavaş bulmaya başlıyor. Yeni bölümde Teoman ve Deniz'in duygusal bir sahnesi olacak. Teoman ve Deniz aşkı artık start alacak. Videomun en başında Ata Yaşat'ın hikayesinde paylaştığı 15. bölümdeki kavuşma belki de Deniz ve Teoman arasında yaşanacak, şimdilik bunu bilmiyoruz. Teoman ve Deniz'in enerjisi gerçekten çok iyi. Çoğu bölümü onların taşıdığını düşünen taraftayım. Eğlenceli halleri ve inatları aşırı seyir zevki veriyor. İşte bu yüzden Teoden aşkı yeni bölümlerde olacak, içiniz rahat olsun. Peki Teoman'ı bekleyen büyük tehlike ne? Tabii ki de Hakan. Hakan son bölümde Teoman'ı yanında götürerek aslında onun aklıyla oynadı. İş hayatının ne kadar tehlikeli olabileceğini ve her şeyin para olduğunu söyledi. İş dünyasına ve düşmanlarına bu benim oğlum diyerek Teoman'ın ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Bunu yapmasındaki amaç Teoman'ın özgüvenini kazanmasıydı. Buraya kadar her şey tamam, ancak arka planda büyük bir oyun var. Bir önceki bölümde gizemli birinden bahsedilmişti. Hakan'ın korktuğunu hepimiz gördük. İşte Hakan peşindeki düşmanlara en kıymetli varlığının oğlu Teoman olduğunu lanse etti. Hakan'ın düşmanları Hakan'a zarar veremeyeceği için hedefleri Teoman olacak.
Gerçekten Hakan yüzünden Teoman vurulursa ya da bir şey olursa çok üzülürüm. Çocukluğunu yaşayamamış, sorunlu geçirmiş Teoman'ın bunları yaşamaya hakkı yok diye düşünüyorum. Neler olacak hep birlikte izleyip göreceğiz. Daha 17 ile ilgili gelişmelerden ilk benim haberim olsun diyorsanız abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşürüz.